Sinemamızın umut vaat eden genç oyuncularındandı. Yer aldığı filmlerle kısa sürede herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi. Toplamda 11 filmde oynamasına rağmen Yeşilçam sinemasına iz bırakan, Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncuları arasında kendine yer edinmeyi başaran ama en parlak zamanda sinemayı bırakan bir oyuncunun, Cemil Şahbaz'ın hayat hikayesi sizlerle. Merhaba. Merhaba. Sizi tebrik etmek isterim. Neden? 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah'a 15 gün dayanan dadı çıkmadı. Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum. Sinemayı neden erken yaşta bıraktığı herkes tarafından merak edilen bir oyuncudur Cemil Şahbaz. 19 Mart 1951 tarihinde Adana'da doğar. İlk ve ortaokulu Milli Mensucat Okulu'nda okur. Ardından Adana Erkek Lisesi'nden mezun olur. 1976 yılında ise Adana İktisadi İdari Bilimler Fakültesini başarıyla tamamlar. Sporcu bir aileden gelen Şahbaz okul döneminde başta futbol olmak üzere yüzme, su topu, voleybol, atletizm ve basketbol branşlarıyla yakından ilgilenir. Karataş Spor Kulübü'nde başladığı yüzmeyi İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nde devam ettirir. Özellikle su topunda başta olmak üzere 1971 İzmir Akdeniz Oyunları olmak üzere yurt dışında 30'un üzerinde milli mayoyu giyer. Cemil Şahbaz oyuncu olmadan önce birçok madalya kazandığını söyler. 1971 yılında İzmir'de yapılan Akdeniz Oyunları'nda su topu milli takımına çağrıldım. Yalova Termal'de antrenman yapardık. Rüyalarım gerçek oldu. Daha sonra ayrı yıllarda Bulgaristan'ın Varna, Sofya ve Atina'da Balkan şampiyonalarına katıldım. 30'un üzerinde milli mayoyu giydim. En başarılı dönemlerimi yüzme ihtisasta geçirmiştim der. Spora olan merakının çocukluktan geldiğini söyler Şahbaz. 7 kardeşiz. Ailede herkes spora düşkündü. Yüzmeyi küçük yaşlarda önceleri ailemden gizli bir şekilde Mustafa ve Erdal Acetler'in evinin önünden geçen sulama kanalında öğrendim. Bu kaçamaklardan ve boğulma tehlikesi geçiririm endişesiyle havuza gitmeye başladım. Cemil Şahbaz, Fatih Terim'le aynı okuldaydık. Beden eğitimi öğretmeni de milli su topucu merhum Aytaç Bekkoçak'tı. Fatih Terim voleybolda pasörlük yapardı. Ayrıca sporun her dalında başarılıydı der. Her branşta okul takımının Adana şampiyonu olmasını sağlar. Daha sonra Cemil Şahbaz Erkek Lisesi'ne, Fatih Terim de Motor Sanat Okulu'na gider. Fatih Terim'le her zaman gurur duyarım. Halen görüşüyoruz diyerek Fatih Terim'le hala dost olduklarını söyler. Erkek Lisesi'nde de uzun atlama ve 400 metre koşuda madalya kazanır. Voleybol takımının kaptanlığını yapar. Tokat'ta 1967-68 sezonunda Erkek Ligi'nin Türkiye şampiyonu olmasını sağlar. Takımda milli voleybolcular Muhsin, Mustafa Salar gibi önemli oyuncular vardır. 1970 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla Ses dergisinin yarışmasında dereceye girer. Askerliğimi 1970 yılında kısa dönem olarak İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yaptım. O dönemlerde magazin ve sanatçılarla ilgili haber yapan ünlü Ses dergisi vardı. 1970 yılında bir arkadaşımın vasıtasıyla Ses dergisinin yarışmasında dereceye girdim. Bu sayede 11 filmlik bir sözleşme imzaladım diyerek nasıl dereceye girdiğini anlatır. Ses dergisi 1956'da yayınlanmaya başlayan haftalık popüler kültür dergisidir. O dönem birçok oyuncu Ses dergisinde birinci olduktan sonra ya da dereceye girdikten sonra oyunculuğa adım atmıştır. Film şirket sahipleri ve ses yazarlarının jürilik yaptığı yarışmalarda dönemin yıldızları seçiliyordu. Elemeyi geçen talihliler İstanbul'a davet ediliyor, deneme çekimleri yapılıp başarılı olanlarla film çekiliyordu. Edison, Hülya Koçyiğit, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Ajda Pekkan, Kadir İnanır gibi oyuncuların hepsi Ses dergisi yarışmasına katıldıktan sonra oyunculuğa geçiş yapar. Cemil Şahbaz da Ses dergisinde dereceye kaldıktan sonra yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çeker. O sıralarda senaryosunu Ferdi Merter'in yazdığı, yapımcılığını ve yönetmenliğini Hulki Saner'in, başrolünü ise Sadri Alışık'ın oynayacağı Turist Ömer Uzay Yolunda filminin çekim hazırlıkları yapılmaktadır. Kaptan Kirk rolünü ise o sırada Ses dergisi yarışmasında birinci olmuş olan Cemil Şahbaz'a verirler. Böylece Cemil Şahbaz'ın sinema yolculuğu başlamış olur. Turist Ömer Uzay Yolunda Uzay Yolu filminin bir bölümüyle Turist Ömer'in bakış açısını birleştirerek ortaya çıkar. Cemil Şahbaz, beni seyirciler en çok Kaptan Kirk rolünde tanıdılar der. Ne var Spock? Seni ilk defa sinirli görüyorum. Yıllık iznimi alır gemiden ayrılabilir miyim kaptan? Neden Mr. Spock? Mr. Turist buradayken kalmak istemiyorum. Bana kızdı bana ama şimdi özür dileyeceğim başlayacağız ver şeyini. Ver elini dedik ya. Ya uzatsana elini kardeşim Allah Allah. Zıt yazıhaneye gel. Gördünüz mü kaptan? 1974 yılında Kartal Yuvası filminde oynar.
Yıldız Kenter, Ceyda Karahan, Dinçer Çekmez, Oktar Durukan, Türker Tekin'in oyuncu kadrosunda bulunduğu filmin yönetmenliğini Natuk Baytan yapmaktadır. Kartal Yuvası filminin konusu şöyledir. Kıbrıs'ta bir Türk kadını Rumlara karşı mücadele vermektedir. İngiltere'den gelen İngiliz nişanlısı ve oğlu da direnişe katılırlar. Aynı yıl Filiz Akın ve Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı Memleket'in filminde oynar. Bu filmin konusuysa Leyla ailesinin eksik ve yanlış eğitiminin sonucu kültürüne yabancı bir kişi olmuştur. Viyana'daki müzik eğitimi sırasında kökenlerine bağlı Mehmet'le tanışır ve bir ilişki yaşamaya başlarlar. Ancak Leyla'nın ölçüsüz Batı hayranlığı bu ilişkiyi bitirecektir. Cemal Şahbaz bu filmde çok iyi bir performans ortaya koymuştur. Affet beni Helmut, ne olur affet. Yapamayacağım. Bunu ancak şimdi anlayabildim. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur. Yoksa ailem, çevrem kabul etmezler seni. Avrupalı olacaksan bunu kabul etmelisin. 1975 yılında bu sefer Cüneyt Arkın, Filiz Akın ve Erol Taş'ın başrolünde yer aldığı Babaların Babası filminde oynar. Bu filmlerindeki başarısı bundan sonraki Cüneyt Arkın filmlerinde oynamasını da sağlayacaktır. Aynı yıl çok ses getiren Kılıç Arslan filminde yer alır. Bahar Erdeniz, Yıldırım Gencer gibi oyuncularla oynar bu filmde. Kılıç Arslan filminin senaryosunu Duygu Sağıroğlu yazmış, yönetmenliğini ise Natuk Baytan yapmıştır. İnce Mehmet Vuruldu, Çizmeli Kedi, Sevişmek Bir Dakika, Gülşah gibi filmler Cemil Şahbaz'ın oynadığı diğer filmlerdir. Cemil Şahbaz en çok Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştır. Her fırsatta Cüneyt Arkın'ı çok sevdiğini, ona saygı duyduğunu söyleyip Cüneyt Arkın manevi babamdır der. Ömer'i kaçırdılar mı? Olamaz. Olamaz bu! Sen yalan söylüyorsun! Senin gibi bir babası olursa kaçırırlar elbet. Kumar masasında ceketini bırakan bir babanın oğlunu kaçırırlar. Sen kumar uğruna her şeyi yaparsın. Sus! Susuyorum sana! Cemil Şahbaz toplamda 11 filmde oynadıktan sonra sinemayı bırakmıştır. Oysaki hem oyunculuğu hem fiziki karakteri çok beğenilmekte, sinemamız için gelecekteki iyi oyuncular arasında gösterilmektedir. Cemil Şahbaz'ın bu kadar kısa sürede filmlerde oynaması bile onu en çok beğenilen oyuncular arasına sokmuştur. Oyunculuğa ara vermesi çok büyük bir şanssızlık olarak değerlendirilebilir. 1974 ve 1975 yılları göründüğü gibi en aktif yıllarıdır. Bu yıldan sonra 1987 yılı dışında tamamen bu sektörden elini ayağını çekmiştir. Yaptığı bir röportajda sinemayı bıraktıktan sonra başka işlerle uğraştığını söyler Cemil Şahbaz. Ayrıca iş yaşamımda tekstil, inşaat malzemeleri, elektronik ve yöneticilik yaptım der. Yıllar sonra üniversite okumak için girişimlerde bulunduğunu söyler. Bu arada üniversite okumayı arzuluyorum. Adana İktisadi İdari Bilimler Akademi Dekanı Profesör Doktor Sedat Ünalan'a gittim. Kendimi ifade ettim. Milli sporcu olduğum için beni okula kabul etti. Hatta bu sayede Ahmet Bozdoğan, Faruk Morkal ve Yılmaz Boztay'ın da aynı üniversitede okumalarına yardımcı oldum. Ayrıca spor kurulu başkanı oldum. Bana oda tahsis ettiler. Yüzme ile voleybolda üniversite olarak önemli başarılar sağlamıştık der. Gençlerin eğitimlerine önem vermesi gerektiğini belirtir. Mutlaka kendilerine uygun bir spor dalıyla ilgilensinler. Hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstersinler. Sevdikleri işi yapsınlar. Geldikleri yeri unutmayıp aile bağlarına önem versinler. Kariyer yaparken dost biriktirmeyi de unutmasınlar der. Hayatına ticaretle uğraşarak devam eden oyuncumuza uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.